Arkadaşlar. Şimdi AST nedir? Önce onunla başlayalım. AST arkadaşlar aspartat aminotransferaz enziminin kısaltması. Baş harfleri işte AST. Bunu eskiden SGPT de deniyordu, artık AST diyoruz. Bu arkadaşlar genellikle karaciğer enzimi olarak bilinir. Aslında karaciğerle tamam ilişkisi var ama birebir karaciğerle üretilen bir enzim değil. Karaciğerde bol, onun dışında kaslarda, böbreklerimizde, kalp dokusunda, bir miktar pankreasta ve az miktarda eritrositlerde. Yani o eritrosit nedir? Kırmızı kan hücresi, o oksijen taşıyan hücrelerde bulunur. Kanda da yaklaşık 40 üniteye kadar vardır. İşte bu kan testinde ölçülen maksimum 40 ünite referans değer. İşte 40'ı geçerse AST yüksek diyoruz. Şimdi bu AST arkadaşlar niye kanda yükselir? Bu bir hücre içi enzim arkadaşlar. Yani vücutta bunun bir fonksiyonu var. Şöyle düşünün, işte bir trafik kazası yaptınız. Nasıl kaza sonrası araç hasar gördü, bazı parçalar yere düştüyse bu AST'de dokularımız kansız kaldığında ya da hasta olduğunda arkadaşlar ne oluyor? Hücreden çıkıp parçalanıp kana geçiyor. İşte kanda yüksekliği en başta nedir? Karaciğer hastalığının bir belirtisi olabiliyor ama başka hastalıklarda da gösterebiliyor. Şimdi yaklaşık arkadaşlar hücre hasarından, işte hastalıklardan, travmadan neyse 5-6 saat sonra bu AST kanda yükselmeye başlar. 40'ın üzeri daha önce söylemiştim. Neydi? AST yüksekliği demekti. Şimdi bu test neden istenir? Önce ondan bahsedelim. AST arkadaşlar genellikle işte hekiminizin karaciğer hastalığı ile ilgili bir şüphesi varsa o zaman istenir. Karaciğer hastalığının belirtileri nelerdir? Onlara söyleyeyim biraz. Böyle belli belirsiz, tabii şiddetine göre değişir. İştahsızlık olur arkadaşlar. Bulantı, kusma. Karaciğer nerededir? Karnımızın sağ tarafındadır. Onun için sağ tarafta, sağ üst tarafta böyle bir şişkinlik hissi, hazımsızlık, gerginlik hissi. Olay daha da ilerlerse, karaciğerin fonksiyonu bozulursa arkadaşlar ne olur? Sarılık olur. Dışkının rengini beyazlaşır. İdrarda koyulaşma olur. Göz bebeklerinde sararma olur. Sarılık diyoruz. Ciltte sararma olabilir. Tabii bu karaciğerin hastalığıyla, şiddetiyle ilişkili. Şimdi karaciğer hastalığı şüphesi olduğu doktorunuzda ya da sizde bu belirtiler var arkadaşlar. Testi istediği AST yüksek çıktı. Peki bu yükseklik neden olur? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi tabii bu yüksekliğin seviyesine göre olası durumlar var. Tabii sadece bu testle tanı konmaz arkadaşlar. Hekiminiz özellikle ultrason ya da işte diğer testler, birazdan söylerim. O testleri de ister. Bazı görüntüleme testleri isteyebilir. Muayene eder sizi. Onlarla beraber bir tanı koyar. Şimdi yüksekliğin arkadaşlar nedenlerini böyle yavaştan aşırı yüksekliğe göre biraz sıralayalım. Hafif yüksekliklerde arkadaşlar işte böyle 40'ı geçen 50, 60, 70 neyse o civarda yüksekliklerde genellikle arkadaşlar bunun nedeni karaciğerde yağlanmadır. Yağlanma bir çeşit karaciğer hasarı yapar. Böyle enziminiz kana geçer, yükselir. Onun dışında bu pek bilinmez, atlanır. Hemoriz denen bir durum var. Kan verdiniz. O kan aşırı çalkalanırsa işte çalışmadan önce ya da işte turnikeyi bağladılar kolunuza, kanınızı zor aldılar. Zor alınma durumunda o kan hemoliz olur. Eritrositlerdeki enzim kana geçer. Yalancı yüksek okunur. Onun dışında arkadaşlar AST yüksekliğinin nedeni genellikle nedir? Karaciğer ve safra yolu hastalıklar. İşte bunlar nedir? Baştan böyle bir özet yapalım. Nedir? Hepatit virüsleri. Hepatit A, B, C, E gibi hepatit virüsleri. Onun dışında işte hemokromatoz denen bir hastalık var. Karaciğerde demir birikir. Toksik hepatit dediğimiz bir takım ilaçlara, kimyasal maddelere bağlı hepatitler arkadaşlar. Enfeksiyöz mononükleoz denen bir enfeksiyon. Bu da karaciğeri tutabilir. Onun dışında işte karaciğerin tümörleri, siroz, yani karaciğerin aklınıza gelen her türlü hastalığında bu enzim yükselir arkadaşlar. Onun dışında yine bir miktar safra yolu hastalıkları, safra taşı, safra iltihabı, kolesistit diyoruz. Onun dışında böbrekte de var demiştik. Böbrek yetmezliğinde, böbreğin ağır hastalıklarında yükselir arkadaşlar. Kalp krizinde yükselir. Kasta var demiştik. Dolayısıyla kas hastalıkları işte nedir? Müsküler distrofiler, işte nöbet geçirme ya da kasa
iğne yapma, enjeksiyonda bile AST bir miktar yükselebilir. Yanıklar, ezikler de yükselebilir arkadaşlar. Kalp krizini söylemiştik. Bağırsağın bazı hastalıklarında yükselir. İşte çölyak hastalığında yükselebilir. Ülseratif kolit denen bir bağırsak hastalığı daha var. Onu da yükselebilir arkadaşlar. Onun dışında çok nadir yükseklik durumları da var. İşte intravasküler hemoroid dediğimiz böyle eritrositlerin parçalandığı bir takım anemiler, hemolitik anemiler var. Onlarda da yükselebilir. Ama arkadaşlar AST yüksekliği varsa asıl neden neymiş? Karaciğer ve safra yolu hastalıkları. Peki yükseklik oldu. Bu yükseklik, bu enzim nasıl düşürülür arkadaşlar? Şimdi dediğim gibi hafif yükseklikler böyle 40'tan 70, 80, 90'a kadar bu genellikle arkadaşlar karaciğerin hafif yağlanmasına bağlı oluyor. Onun dışında kullandığınız sürekli ilaçlar yine karaciğer hasarı yapabiliyor. Eğer kanda hemoliz yoksa, o yalancı yükseklik yoksa genelde bunlara bağlı. Bunu doktorunuz zaten bir ultrasonda rahatlıkla anlayabiliyor. Ona göre size ne yapıyor? Diyet, egzersiz listesi veriyor. Onun dışında başka belirtileriniz varsa zaten muayene sonucu, işte ilgili testler sonucu o hastalığınız neyse o bulunup o hastalığınız tedavi edilince bu enzim de düşüyor arkadaşlar. Peki karaciğer hastalığında AST yükseldi. Bunu anlamış olduk. AST'nin normal sınırı kaçtır onu da söyleyeyim. Referans değer diyoruz. Tabii bu laboratuvardan laboratuvara değişir ama ortalama 40 ünitenin üzeri artık AST yüksekliği var diyoruz. Bir de size şunu söyleyeyim. Bu test arkadaşlar genelde ALT dediğimiz bir başka testle daha istenir. Bu ALT videosunu daha önce anlatmıştım. Üstte linki var. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ALT arkadaşlar o da bir karaciğer hastalığı göstergesi ama başka hastalıklarda da artıyor. Şimdi test yapıldı. ALT seviyeniz normal. AST yüksek çıktı. Bu genelde arkadaşlar ya kas hastalığı ya da işte kalp hastalıklarında olan bir durum. Çünkü ALT normalse genelde karaciğerde bir hastalık, bir rahatsızlık yok denebilir. Yani ALT karaciğeri daha özgü bir test. Onun dışında yine ALP testi, GGT testi de istenebilir. Bunları başka videolarda açıklayacağım. Demek ki AST testi ALT ile beraber karaciğer hastalıklarında özellikle artıyormuş. Ama ALT'nin de yükselmesi lazım ki karaciğer hastalığı densin. Eğer sadece AST yüksekse bu genelde işte kalp hastalığı ya da işte bir kas hastalığı göstergesi olabilir. Ya da işte eritrositlerde bir parçalanma, hemoliz durumu olabilir. Evet, AST neymiş arkadaşlar öğrendik. Neden yükseliyormuş bunları da öğrendik. Nasıl düşürülür konusu dediğim gibi hastalığın ne olduğu anlaşılmasına bağlı. Bunu doktorunuz size ya diyet verecektir ya da bir takım ilaçlar da verebilir. İşte atıyorum hepatit B oldunuz. Hepatit B'nin tabi ilacı farklı. Ya da işte toksik hepatit oldu. Onun ilacı farklı falan. Yani duruma göre tedavisi var. Siz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Siz bir kere karaciğerinizi yormayacaksınız. Yağlanma varsa doktorunuzun verdiği diyeti uygulayacaksınız. Bol yeşil sebze tüketeceksiniz. Çünkü yeşil ne yapar? Karaciğer hücrelerini yeniler arkadaşlar. Ondaki bir takım elementler, antioksidanlar, glutatyon karaciğeri besler. Onun dışında yine bol su içeceksiniz. Egzersiz yapacaksınız. Fazla kilonuz varsa vereceksiniz. Sigara, alkol içmeyeceksiniz. Bunlar karaciğeri biliyorsunuz hasarlar bozar. Karaciğeri yormayan böyle haşlanmış gıdalar, tahıl tüketebilirsiniz. Ne yemeyeceksiniz? İşte fast food, aşırı yağlı yiyecekler, hazır gıdalar tüketmeyeceksiniz. Böyle kızartma yiyorum. İşte karaciğerim asetten yüksek derseniz yüksek olur zaten. Onlardan kaçınacaksınız arkadaşlar. Gereksiz ilaçlar kullanmayacaksınız. Bunlar sizin yapacağınız şeyler. Onun dışındakileri zaten doktorunuz halledecektir. Evet, AST böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda size yine bir başka karaciğer testi diye geçiyor. GGT testini anlatacağım. Daha sonra işte PTA, PTT testini sormuştunuz. Onunla ilgili bir video yapacağım. Bununla ilgili sorunuz varsa arkadaşlar yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.